Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Safiş'in El Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Evlerinize, hanelerinize bereket, huzur versin. Hanımlar bakın şöyle kart topu baby ipimizle ne yapıyorum diye merak ederseniz bunu kapşon yapıyorum ama kapşonla hırka yapacağız Allah'ın izniyle. Şöyle ben başlangıcını robadan başlama olarak yaptım. Buradan ilmek çıkartıp sonra beden kısmını oluşturacağız en son. Ama kapşonumuz bittikten sonra. Şöyle bakın işlemimiz şu şekilde. Haroşa düz, haroşa düz, haroşa olarak gidecek hanımlar. Ben bunu şöyle haroşalarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 haroşaya kadar, 30 haroşaya kadar çıkabiliriz. Haroşalarımı yaptım. Yani modelimi oluşturdum. Şuradan bir düzden haroşa oluşturarak şu kenarlardan arttırarak boyun kısmını yani arka kısmını oluşturduk. Buradan da tekrar kasarak gideceğiz. Hiç dikişsiz bir kapşon olacak hanımlar. Çok farklı bir kapşon. Bu kapşonun şeyi kendime ait, fikri kendime ait. Hiçbir yerde görmüşlüğüm yok bunu. Fikri sadece bana ait. Şu iki şişli patik yapanlar bilirler bunun şeyini, tekniğini. Onlar iki şişli patik yaptığı için. Şuralardan artış yaparak aynı patik şeyi gibi düşünün. Artış yaparak 30 ilmeğe kadar çıktım ben bunu. Şimdi hanımlar nasıl yaptık? Kaç ilmekle yaptık? Hemen onu anlatacağım size. Şöyle küçük şişlerimi aldım yanıma. 3 numara şiş kullandım. Kartopu baby kullandım. Bakın şöyle ilmeğimi ayırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Şöyle bakın. 86 tane ilmek atıyorum. Toplamda 86 tane olacak. Bakın şu şekilde. Eğer ki yapmak isteyenler için ilmek atmayı öğrenenler için şu şekilde bakın. Bir miktar ipimi ayırdıktan sonra şöyle iki parmağımızın arasına alıyoruz. Bakın şu şekilde. Bakın iki elimin arasına aldım. Bir de şu şekilde aldım. Bakın. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. İşaret parmağım, baş parmağımdan işaret parmağıma geçirerek bakın. Şöyle daha yakından göstereyim. Bakın buradan şöyle yapıyorum. Alıyorum. Buradan şu işaret parmağımla geçiriyorum. Bakın bırakmıyorum onu geçirene kadar. Bu şekilde 86 tane ilmek atıp geliyorum hanımlar. 86 ilmekten sonra anlatımını yapacağım. Çok pardon hanımlar, 86 değil 87 ilmeğimiz olacak. Bir tane orta yerden haroşa için bir burada haroşaya bir tane ilmek ayırdım hanımlar. 87 ilmek. Tamamını şu şekilde bakın. Bismillahirrahmanirrahim deyip işime başlıyorum. Tamamını düz yapacağız. Hiçbir işlem yapmadan tamamını düz yapıp geliyorum. Bakın bu şekilde hemen ilmeğime geçirip düz alıyorum. İpim benden tarafı değil bu tarafta. Tamamını düz yapıp geliyorum. Şimdi tamamını düz yapıp geldim. İkinci sıradayım. Bakın kenar ilmeğimi bu şekilde ipimi bakın bu tarafa almıyorum. Böyle bırakıyorum. Haroşa olarak. Bakın. Buraya 15 tane tekrar düz yapacağız. 15 tane. Şimdi artık şapkamızın oluşunu ters kısmına koyuyoruz. Burası haroşalarım. Hep ben düz haroşa yapıyorum. Siz ters yaparsanız ters yaparsınız. Ben bu şekilde haroşa yapıyorum. 15 tane. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 15. Şimdi şurada yapmış olduğumuz düzlerimizi yapıyoruz. Kaç düzmüş hep beraber sayalım. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane. Şimdi 28 tane düzden sonra şu haroşadan sonra şuraya bir bellik yapalım isterseniz ki kafanız karışmasın. Şu haroşanın yanına. Şöyle haroşamın yanına bellik koydum. Ön kısma gelecek yerler buralar. Şöyle 1, 2, 3, 4 ip benden tarafı ters yapıyoruz. 5, 28 tane ters yapıp geliyorum bu şekilde. Şimdi burada şöyle ilmek arttıracağımız yere bellik takıyorum. 28 tane ters ördük geldim. Bir tane düz yapıyorum bakın buraya. Bir tane düz yaptım ya da şöyle yapalım. Bu iki düzün arasına. Buraya bir tane düzümü örüyorum. İğnemi buraya takıyorum bakın. İçerisine takıyorum ki bir tane düzüm belli olsun. Öbür taraftan belli olacak zaten. Şimdi 28 tane tekrar ters yapıyoruz. Artırma işlemlerini düz taraftan yapıyoruz. Hadi bakalım 28 tane tekrar tersimi yapıp geliyorum. Şimdi 28 tersi de yaptım. Buraya tekrar bir tane bellik takıyorum. Düz yapıyorum bakın. Ve ters kısımdan sadece karışma olur. Düz kısımdan karışma olmaz. Zaten hepsi düz gidecek. Sadece orta kısmı da düz gidecek ama oradan artırma yapacağız. Onun için size kolaylık olsun ve haroşa yerlerimiz, ters yerlerimiz belli olsun diye bellik takıyorum. Şimdi 15 tanesini düz ördüm. Arka kısımdan sadece ters kısımdan bu taraftan karıştırabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi tekrar ipim bu taraftayken alıyorum örmeden. Haroşa olarak örüyorum tekrar. Hepsi düz gidecek bu sırada. Hiçbir şey ters yok yani bunda. Sadece ters kısımdan aklınız karışmasın diye bellik katıyorum. Bazen oluyor insan. Şöyle belliğimi de aldım bu tarafa. Devam ediyorum. Şimdi tam şu mavi iğneme kadar örüp geliyorum. Bakın burada bir tane haroşamız var biliyorsunuz. Tam orta kısımda burası şu kısım. Şimdi şu düzümü örüyorum. Bakın şu alt kısımdaki ilmekten gizli artırma yapıyorum bakın. Gizli artırmamı yapmadan şuraya bir tane bellik takıyorum. İğnemi takacağım. Ters kısımda karışma olmasın diye. Bakın örmeden taktım ve düz ördüm. Bu da düz. Şimdi şuradan ilmeğimi aldım. Tekrar belliğimi takacağım. Sizin için de kendim için de karışmasın diye. Taktım. Düz bunu da bunu ördükten sonra belliği takalım. Ördüm. Şimdi belliğimi takıyorum. Taktım. Burada artık her seferinde bu düzlerden artırma yapacağız. Her seferinde. Şimdi neyse düze bir devam edeyim. Tamamını düz yapıyorum. Geliyorum. Hepsi tamam düz olacak. Düz bir şekilde örüp geldim tekrar. Bakın şimdi tekrar düz örüyorum. 15 tanesini düz yapıyoruz. Mavi iğneme kadar. ...15 tanesi. İsterseniz buraya 10 tane de katabilirsiniz haroşasını. Ben 15 tane katmıştım. Bakın. Bunu aldım. İğnemi bu tarafa geçirdim.
ters olarak devam ediyorum. Şöyle sıkılayın, iğneden gevşek olmasın orası. Şimdi orta iğnelere kadar ters olarak devam edip geliyorum. Bakın ilmeğim ben, ipim benden tarafta. Bakın ters. Bakın ters olarak ördüm, geldim iğneme kadar. İğnemi taktım. Bakın bu şu 3 tane ilmeğimi düz öreceğiz burada, bakın. Buraya kadar ters 28 tane, yani şurada 28 tane ilmeğimiz bu tarafta hep ters olacak. Bunlar düz. Arttırdığım ilmeklerim düz olacak. Ters kısımda da ön kısımda da. Tekrar bakın iğneme kadar düz ördüm. Ters örüyorum. 28 tane ters öreceğim. Tekrar 15 tane kenardan düz öreceğim. Hadi bakalım. Burada ne yapmışsak aynısını yapıyoruz burada da. Şimdi düz kısma geldim. Hep düzden arttırıyoruz. Ters kısımdan arttırmıyoruz. Yani arka iç kısma gelen yerden arttırma yapmayacağız. Düz kısımdan arttırma yapacağız. Hep bu yönden. Şimdi düz olarak hepsini şu iğnelerime kadar geliyorum. Bakın iğneme kadar geldim. Bakın şu iğnemi şuradan çıkartıyorum. Çıkarttım. Şu artırma yaptığım ilmeğim, onu örüyorum bu taraftan. Sonra şuradaki şu bir alttaki ilmeğimden tekrar artırma yapıyorum. Bakın gizli artırma yapıyoruz bu şekilde. Delik de oluşmuyor. Tekrar bakın hepsini düz ördüm. Buraya şuraya iğnemi takacaktım, pardon. Çünkü ters kısımda karıştırma yaparsınız. Onun için buraya iğnenizi takın. Ya da ip takın, koyun. Hiç fark etmez. Siz nasıl isterseniz o şekilde hareket edin. Sadece karışma olmasın diye ben bunu bu şey takıyorum. İğneyi takıyorum. Şimdi bakın. Tekrar iğnemi aldım. Bu sefer de buradan düz kısımdan bu artırdığım ilmeğim devamlı gidecek o düz olarak. Aldım işime, buradan artırdım. Tekrar iğnemi taktım. Yerimiz belli olsun diye. Şuna takalım. Tekrar örüyorum. Düz olarak. Hepsi düz olacak. Bu bölümde, bu tarafta. Bakın şimdi artırmış olduğumuz ilmeğimiz kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olması gerekiyor. Bir ilmeğimiz olduğu için bir taraftan artırma yapmadım mı? Buna bakıyorum. Şuradan artırma yapmamışım ya da ilmeği kaçırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 pardon amla. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi bu sıramızda 5 tane oldu. Aynı bu şekilde arttırmayı tam 31 tane olana kadar arttırıyorsunuz. Bu boyuttaki bir şey kapşonda. Daha büyük kapşon bu. Eğer ki daha küçük istiyorsanız o zaman bunu 20 artırma yapın. 20 artırmadan sonra düz öreceksiniz. Daha küçük roba halinde isterseniz 76 falan, daha 1 yaş bebekler için daha da şey yapabilirsiniz. Ara mesafelerini ayarlayarak katabilirsiniz. Bu biraz büyük oldu benim roba. 86 ideal aslında, çok da büyük değil, çok da küçük değil. Bu şekilde artık ayarlayacaksınız hepsini. Aynı bu şekilde arttırmalarınızı 30 ilmeğe kadar artıracaksınız burasını. Yani burada toplamda şu iki iğne arasında 31 tane ilmeğiniz olacak bu boyutta. Onunla ben şimdi yani arttırmaları hepsi böyle gidecek artık, fazla da uzatmama gerek yok. Şimdi bunu bakın buraya gelene kadar şu iğnemi koydum. Şimdi hanımlar başladım.
sarıdan sonra arttırmamı şu yeşil belliğime kadar 31 ilmek arttırdım. 31 ilmek oldu bu haroşam, şu arka kısmı. 31 ilmekten sonra şuraya kadar düz ördüm. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20'ci de kesmeye başladım hanımlar. 20. ilmekten kesmeye başladım ve düz kısmını kese kese bu tarafa geldim. Nasıl kestim? Hemen size anlatacağım. Nasıl kestiğimi. Şu ilmeğimi, şu kestiğim ilmeği, bakın şu kestiğim ilmeği, onu böyle düz ördüm. Çok güzel bir kesim oldu hanımlar. Kesimi daha önce denedim, güzel olmadı. Birkaç defa deneme yaptım çünkü. Bakın ters kısmında bile çok güzel bir deneme oldu. Şöyle dönmeden bu tarafa şunu ördükten sonra şu ilmeği, şu keseceğim ilmeği, bakın şu keseceğim ilmeği şöyle alıyorum iç kısmından. Bakın şu ilmeği, ördüğüm ilmeğimin içinden geçiriyorum. Geçirdim ve ipimi şöyle çekiyorum, bakın. Şöyle sıkılıyorum onu. Döndüm. Döndükten sonra ipim bu tarafta olduğu için şöyle ipimi döndürüyorum. İçerisinden bu ilmeğimi örmeden aldım. Hepsini keseceğim yere kadar düz örüyorum. Bu şekilde başladım hanımlar kesimine. Bu taraftan başladım. Düz kısmından. Şimdi keseceğim yere kadar düz örüyorum. Orada tekrar kesim işlemini uygulayacağız. Tamamını düzlerin keseceğim. Şu haroşa olan yerlerini farklı yapayım diyorum ama tam da emin değilim. Şimdi bir düzleri bitireyim. Şöyle düz olarak haroşalarımı örüyorum. Hiç haroşaya dokunmadım, kesmedim. Haroşadan başladım kesmeye. Bakın şuradaki haroşadan başlayarak kesmeye başladım. Şimdi buraya geldiğimde kesim yerine tekrar orada göstereceğim nasıl yaptığımı. İşte düz ilmeklerden kesim işlemi bu tarafa almadım. 31 ilmekten devam ediyorum. Sabit olan şurada 28 tane ilmeklerim vardı. Var olan. Şimdi bakın. Şu haroşa olan, bak son haroşa olan ilmek bu. Son haroşa olan şu ilmeklerden bunu örüyorum. Ördüm. Bu şişime takıyorum ördüğüm ilmeği. Bakın. İçerisinden öbür ilmeğimi aldım. Düz olan ilmeğimi içerisinden aldım. Şöyle sıkılıyorum bunu da. Bakın dönüyorum. Döndüm. İpimi öbür tarafa aldım. Bunu örmeden alıyorum ve haroşa oluyor. Öbür tarafında da tekrar başa kadar haroşa örüyorum. Kestiğim yere kadar örüp geliyorum tekrar. Orada birkaç defa daha kesim işlemini göstereceğim. Bakın var olan haroşa ilmeğimden, bu haroşa ilmeğim şu. Bu taraftaki ilmeklerden 31. ilmekten bu. Bunu örüyorum. Ördüm ve öbür şişime taktım. Buna taktım yani. İçerisinden bakın. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Ve ipimi çekiyorum gördüğünüz gibi. Çektim. İpim benden tarafta. İpimi şu şekilde atlatıyorum öbür tarafa. İlmeğimi şişime taktım. Kestiğim ilmeğimi. Tekrar başa kadar keseceğim yere kadar düz örüyorum. Kestiğim yere tekrar göstereceğim. Buraya gelelim. Buraya kadar. Şimdi kestim ilmeğimi ördüm tekrar. Bakın şu şekilde tekrar buraya sıkılayalım. Şu keseceğim ilmeğimi ördüm. Şişimi aldım. İçerisinden öbür ilmeğimi geçirdim. Gördüğünüz gibi şunu da sıkılıyorum biraz. Döndüm.
burada bir tane ilmeğim kaldı. Evet, bir tane ilmeğim kaldı. İpimi şöyle geçiriyorum ön tarafa. Bu ilmeğimi de örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi keseceğim yere kadar götürüyorum. Düz olarak. Keseceğim ilmeğimi tekrar örüyorum. Bakın işime taktım, ördüm ilmeği. İçerisinden düz olan ilmeğimi geçirdim. Ve şöyle döndüm. Bakın haroşaya kadar düz ilmeğim bitmiş oldu. Şimdi öbür tarafa kadar hepsini bir öreceğim. Şimdi öbür tarafa vardığımda tekrar göstereceğim. Bakın burada bir tane ilmeğim kalmıştı. O kestiğim ilmeğimi örüyorum. Şu kesim yaptığım ilmeğimi ördüm. İçerisinden şu şekilde geçirdim. Ve onu da şişime taktım. Şimdi hanımlar, burayı farklı yapmayı düşünüyorum. Hemen şöyle size göstereyim. Bakın arka kısmı bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Ön kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi şu ön kısmının haroşasını yapacağız ama nasıl yapacağız? Şimdi bu ilmeğimi burada bırakarak şöyle ipimi bu taraftan alacağım. Şöyle döndüreceğim ki burası haroşa olacak çünkü. Döndürdüm ilmeğimi, örmeden aldım bunu. O tekrar kesim işlemi yapacak bize. Bu tarafını ön tarafa doğru gidiyorum, bakın. Örüyorum. Düz olarak örüyorum. Şimdi kestiğim yere kadar tekrar haroşalar yapıp geleceğim. Bu tarafı bu şekilde keseceğim ki ön tarafı aynı olsun. Düz ilmeklerimi bitirdikten sonra, haroşaya geçtikten sonra farklı kesim yapacağız tekrar. Bakın. Bu ön tarafa alnına gelecek yere haroşalarımı örüyorum. Düz olarak. Şimdi keseceğim ilmeğimi de tekrar kesim işlemi yapacağız. Bu sefer bu ilmekleri keseceğiz. Alnına gelen ilmekleri keseceğiz. Bakın bu keseceğim bu sabit olan ilmeğim 15 tane, 2 4 6 8 10 12 14 15 tane. Bu da keseceğim ilmeğim. Onu örüyorum şöyle, ya da örmeden bunu örmüştük zaten. Şuradan, şu ilmekten içerisinden geçiriyorum. Geçirdim ve şöyle döndüm, bakın. Döndüm. Haroşa olarak devam ediyorum. Bakın 16. ilmekten kesmeye başladım. Şimdi tekrar düz olarak örüp geliyorum buraya. Bakın tekrar 15 ilmeğimi ördüm geldim. Şu kestiğim ilmeğim 16. Ördüm onu da. Şurada alnına gelen yerden tekrar alıyorum. Bakın çektim ipimi. Şöyle döndüm tekrar. Bu sefer bu tarafa gitmiyoruz artık. Bu tarafa gitmiyoruz. Alnına gelen yeri kesiyoruz. Şimdi hemen tekrar ben düz örüp geliyorum keseceğim yere kadar. Şuraya kadar geliyorum hanımlar. 15 ilmeğimi tekrar ördüm geldim. 16. ilmekteyim. Bakın onu da örüyorum. Şimdi şu ördükten sonra öbür ilmeğimden alıyorum. Döndüm tekrar, şöyle ipimi aldım ön tarafa. Bunu örmeden alıyorum. Aynı burada kesim nasıl yapmışsak aynısını yapıyoruz. Şu alnında olan ilmekleri buraya kadar keseceğiz hanımlar. 15 tane ilmek, şurada 15 ilmeğe kadar kestikten sonra orada birleştirme işlemi yapacağız. Birleştirme işlemini tekrar dikişsiz bir şekilde yapacağız inşallah. Şimdi bu şekilde devam edelim. Alnında 31 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi kaç kalmış hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 kestiğim ilmekle. 28 tane kalmış.
28 tane ilmeğimizi aynı şekilde keseceğiz anlamında. Bu da haroşa olarak alnına gidecek. Buraya geleceğiz yani. Şu 28 tane daha ilmeği kesip gelin. Şimdi hanımlar, burada 3 ilmeğim kaldı. 15-15'ten sonra şöyle kestim ilmeği, tekrar ördüm. Şu ilmeğimi de içerisinden geçiriyorum. Bakın. Şöyle aldım. Ve ipimi çekiledim, biraz sıkıladım. Bakın. Burada 2 ilmeğimiz kaldı. Bu da kesilecek en son. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar devam ediyorum. Düz örmeye o 2 ilmeğimizi de keseceğiz. Tekrar kestiğim yere kadar örüp geliyorum hanımlar. Bakalım nasıl bir şey olacak, ben de merak ediyorum. Çünkü içerik tamamen bana ait olduğu için fikri bilmiyorum. Ben de şimdi sizde bir bitmiş halini göreceğim. Şimdi döndüm. Tekrar kestiğim yere kadar bu şekilde düz örüyorum. Kestiğim yerde tekrar kesim işlemi yapacağız. Şimdi şu kestiğim ilmeğimi ördüm. Şunu ikisini bir kestim. Bakın. İkisini bir kestim. Burada tek ilmek kaldı. Tek ilmek kaldığı için tekrar bir kesim işlemi daha uygulamam gerekiyor. Şöyle döndüm tekrar. İpimi öreceğim tarafa aldım. Şu ilmeğin fazlalık burada. Onu da kesmem gerekiyor. Öbür ilmeğimle. Bir haroşa daha örüp geliyorum. Onu da keseceğiz. Sonra hepsini bir kapatacağız. Şimdi burada kesim işlemini uygularken şu ilmekle ikisini bir keseceğim ki şurada ara bir boşluk olmasın. Boşluk oluşmasın diye şu şekilde birleştirdim hanımlar. Şimdi şişlerimi 15 sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14'müş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 yaptı. Yani o zaman eşit olması için ne yapacağız? Şu ilmeğimizi kesmekle vazgeçeceğiz. Eşit olması için bu fazlalık olan ilmeği 15-15'e böleceğiz. Bakalım bölelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15-15'e bölüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 böldüm. Şimdi şu şekilde şöyle ters kısımdan da olur veya düz kısımdan da olur. Şu şekilde 15-15 ilmeğimizi denk getirdik. Şimdi ipimiz bu tarafta. Şu ilmeğimden tığ yardımıyla bir kapatma işlemi yapacağım. Şu şekilde ben hemen bunu bir tekniğini öğreneyim. Şimdi hanımlar şuradaki ilmeğimi tığımı alıyorum. Bir de bu ilmeğimi alıyorum. Şöyle şu şekilde örerek hepsini bir çıkartıyorum. Şu ilmeğimi alıyorum tığımla. Şu ilmeğimi de alıyorum. Tığımı karşıma koydum, şişlerimi. Hepsini bir çıkartıyorum ama düzgün olmadı gene de. Ben bunu tekrar deneyeceğim. Şimdi şu şekilde her iki ilmeğimden de hem bu şişimden hem bu şişimden alıyorum. İkisinden bir çıkartıyorum. Sonra şu ilmeğimin içerisinden tekrar çıkartıyorum. Bakın. Bu ilmekten öbür şişteki ilmekten alıyorum. Bakın. Şu ilmeğimden tekrar çıkartıyorum. Bakın. Ama şöyle sıkılıyorum tabi. 3'er tane ilmeğim kaldı.
tekrar bakın. 2 şişimdeki ilmeklerden alıyorum. Çıkartıyorum. Şimdi 2'şer tane ilmeğim kaldı. Şişim çıktı. Şişim büyük olduğu için. Şu arkadaki olanla şöyle bir kaydırma tekniği olarak kapatıyorum. Tekrar bakın. Şu ilmekle şu ilmekten alıyorum. Son birer tane kaldı. Çıkartıyorum. Şu şişime de takayım, şunu çıkmasın. Şu arkadaki ilmekle bütünlüyorum. Sıkılıyorum. Tekrar buradaki ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar bunu ikisini bir arkadaki ilmeğimle sıkılıyorum. Kaydırıyorum. Bakın. Kaydırma tekniğiyle burayı kapattık. Hemen ben bir ipimi kesip geleyim. İpimi kestim. Şuradan bakın alt kısımdan ipimi çekiyorum ki şurada bir şeylik olmasın, potluk olmasın. Tekrar içerisinden ipimi çekiyorum. Bir bu taraftan bir o taraftan iyice sıkılıyorum ipimi. Bakın. Şimdi gerçekten göreceksiniz, hiçbir fark yok. Az bir şey, şurası dikiş gibi göründü ama hiçbir fark yok. Bakın haroş olduğu için kapattı bile. Bakın. Şimdi şu ipimi bir keseyim. Tamamını görelim inşallah. Şu şapkamızın bakın içi dış hiç belli değil. Bakın. İçi dışı hiç belli değil. Her tarafı aynı. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi şöyle asıl yüz tarafını çeviriyorum. Şöyle bakın. İstersek kapşonumuzu yaptıktan sonra hırkamızı şunu şu şekilde bakın. Şu şekilde bir şey yapabiliriz. Şöyle bir kenar yapabiliriz. Bakın incecikten şöyle bir kenar yapabiliriz. Bakın hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ve güzel bir teknik çalışması oldu. Arkası da şu şekilde bakın. Şöyle uzaktan göstereyim. Arkası da bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu ama yordu beni, ama güzel bir çalışma oldu. Çünkü bu neredeyse ikinci kapşonum hanımlar. Ben bunu söke denk düşüre bu kendi fikrim olduğu için bu şekilde yaptım hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ben videomu burada sonlandırıyorum. İnşallah şu alt kısmından ilmek alarak kapşonumuzun geri kalan kısmını hırka olarak veya yelek olarak da yapabilirsiniz. Tabii ki o size kalmış bir şey. Büyüğe, küçüğe, erkeğe, kıza hepsine olur bu kapşon hanımlar. Ben zaten çoğunluk kez hem kısa olsun hem oğlanı olsun diye beyaz tercih ettim, yaptım. Ona göre siz de yaparsınız inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Safişin elemeklerine kalın. Allah'a emanet olun. Eğer bir sorunuz, anlayamadığınız yeriniz olursa Instagram hesabım Safişin Elemekleri, Facebook hesabım Safişin Elemekleri. Oralarda bana ulaşabilirsiniz. Ve anlamadığınız yerde inanın bana yardımcı olurum. Çok insana yardımcı oluyorum. Duaları yeter bana. Allah razı olsun hepsinden. Hoşça kalın. Safişin Elemeklerine kalın. Allah'a emanet olun.